Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte sadece 2 bezeden yapılan pırasalı börek tarifi hazırlayacağız. Böyle içi yumuşacık dışı pul pul dökülen bir börek tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Önce tarifime iç harcımı hazırlamakla başlayacağım. İç harcımız soğurken biz de bu arada hamurumuzu yoğuracağız, bilginize. Tavamın içine 1 çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Üzerine ince olacak şekilde doğramış olduğum pırasamı da ilave ediyorum. Şimdi ocağımın üzerine alacağım, 15-20 dakika pırasamı yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Bu arada pırasamı temiz olacak şekilde yıkadım. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Burada da baharatım var. Baharatımı da pırasam piştikten sonra ilave edeceğim, bilginize. Pırasam pişti yumuşayıncaya kadar şimdi baharatlarını ilave ediyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Yine de baharatlarınızı siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani daha azını daha fazlasını da kullanabilirsiniz baharatlarınızın. Şimdi hemen böyle karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli. Şimdi kenara alıp soğumaya bırakacağım iç harcımı. Biz de bu arada hamurumuzu yoğuralım. Şimdi hamurum için 4 su bardağı unumu kabımın içine alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Unum ve tuzumu bir karıştıracağım. Sonra suyumu ilave edeceğim. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen böyle yumuşaklığını da göstereyim. Hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi 2 eşit beze haline böleceğim. Biraz masamın üzerine un alıyorum hamurumun yapışmaması için. Böyle kabımın içine alıyorum. Şimdi kabımın ağzını kapatacağım ve 15-20 dakika bezelerimi dinlendireceğim. Sonra açmaya başlayacağım. Hamurumuzda kullanacağımız yağ miktarını da sizlerle paylaşayım. 150 gram margarinim var. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve eriteceğim. Erittikten sonra tamamen soğutacağım. Neden tamamen soğutacağım? Çünkü hamurumuzun arasına ilave edeceğimiz için sıcakken ilave edersek hamurumuzu eritecektir. Bunu da belirtmiş olayım. 1 çay bardağı da sıvı yağım var, bilginize. Evet, yağım tamamen soğudu. Üzerine sıvı yağımı da ilave ettim. Hemen böyle kenara alıyorum ve hamurlarımı açmaya başlıyorum. Masamın üzerine biraz un alıyorum. Hamurumun üzerine de un alıyorum. Şimdi hamurumu elimden geldiği kadar büyüteceğim.
Tamam, yeterli. Hamurumu elimden geldiği kadar açıp büyüttüm. Hemen böyle yağımı ilave ediyorum. Böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Şimdi katlamaya başlayalım. Yine bu katımıza da yağımızdan ilave edelim ve her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Tamam. Şimdi bu şekilde hamurumuzu katlayalım. Altını unladığım tepsimin içine alıyorum. Üzerine bir buzluk poşeti kapatıp derin dondurucuma kaldıracağım. 15-20 dakika bekleteceğim. Diğer hamurumu da aynı sizlere gösterdiğim gibi açıp bitireceğim. Bilginize. Evet, ikinci hamurumu da hazırladım. Hemen onu da diğer hamurumun üzerine alıyorum ve üstüne bir buzluk poşeti yerleştirip hiç asla hava almayacak. Bunu da hemen belirteyim. Hava alırsa eğer hamurumuz kurur. Kurursa da açarken de böyle kabuk kabuk bir hamur oluşur. Hamurumuzun yüzeyinde, bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi tekrardan dolabımın buzluk kısmına kaldıracağım. 15 dakika dinlendireceğim. Evet, hamurumuz dinlendi. Hemen üstündeki hamurumu yan tarafa alıyorum. Alttaki hamurumu alıp açmakla başlayacağım. Çünkü o hamurumuzu dolabımıza önce katmıştık. Hemen hamurumu tekrardan tepsinin üzerine alıyorum ve üstünü kapatıyorum. Hemen böyle yan tarafa alıyorum. Hamurumu açmaya başlayacağım tekrardan. Hamurumu tepsimin genişliğinde açacağım. Ben dikdörtgen tepsi kullanıyorum. Eğer sizler yuvarlak tepsi kullanırsanız yuvarlak olacak şekilde açın hamurunuzu. Bu aşamada un kullanmayacağım. Yani sizler de elinizden geldiği kadar un kullanmayın bu aşamada. Evet, tamam, yeterli. Şimdi tepsimin içine alacağım. Böyle yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Tamam, şimdi iç harcımı ilave edeceğim.
Şimdi eşit olacak şekilde dağıtacağım. Evet, hemen böyle elimle yapmak istiyorum. Çünkü kaşıkla biraz uğraştıracak. Şimdi ikinci hamurumu da birinci hamurum gibi açıp büyüteceğim bilginize. Evet, ikinci hamurumu da açıp üzerine ilave ettim. Şimdi hemen böyle düzleyeceğim. Bu kenarlarını hemen alttaki hamurumun altına ilave edeceğim ki açılmasın. Şu şekilde. Hemen şöyle yakından göstereyim. Hemen üstteki hamurumuzu diğer hamurumuzun alt tarafına sıkıştırıyoruz. Tamam, bu şekilde. Şöyle iyice bastıralım ki açılmasın. Şimdi kalan yağımı da üzerine ilave edeceğim. Böyle her tarafına gelecek şekilde yağımızı dağıtalım. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp böreğimi pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, böreğim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda 45 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, bakar mısınız? Yani mayasız olduğu halde bile balon gibi kabarmaya doyamadı böreğim. Yani şahane bir börek tarifi oldu kesinlikle. Evet, şimdi bir 10-15 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet, böreğim dinlendi. Şimdi hemen dilimleyelim. Yani bakar mısınız, çıtır çıtır bir pırasalı börek tarifi oldu. Kesinlikle hayran kalacağınız ve her zaman yapmak isteyeceğiniz bir börek tarifi. Evet, ben küçük dilimlere bölmeyeceğim. Hemen böyle ortadan böleceğim. Hemen böyle bir dilim çıkardım. İç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız, o kadar güzel bir börek tarifi oldu ki kesinlikle bayılacaksınız lezzetine, görüntüsüne. Hemen böyle altına da göstereyim. Altı da üstü de çok güzel kızardı. Hemen şöyle içini açıp göstermek istiyorum. Daha sıcak ama yani bakar mısınız, sanki tek tek açmışız gibi her katı tel tel sayılıyor böreğimizin. Evet, umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Bugünkü tarifim de buraya kadardı. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa
yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, sizlerden de küçücük bir isteğim var. Beni buraya kadar izlediyseniz ve ilk defa bu tarifimde karşılaşıyorsak bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün güzel tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Sizler sayesinde kanalımın çok iyi yerlere gelmesine de vesile olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız yine daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve beni de çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.